Dünyayı büyük bir mahalle olarak düşünün. Geçmişte bu mahallenin kurallarını koyan iki büyük gücü vardı. Amerika ve Sovyetler. Eskiden bir şeyler daha netti değil mi? Ya birinin yanındaydınız ya da diğerinin. Bu işin tam ortası yoktu. Tarafınızı seçer o takımın formasını giyerdiniz. Sonra biri çöktü. Amerika mahallenin tek patronu olarak kaldı. Herkes onun çizdiği yoldan yürümek, onun kurallarına uymak zorundaydı. Ama bugün o mahallede dengeler tamamen değişiyor. Patron malumunuz artık yaşlanıyor. Tam olarak eski gücünde değil ve yorgun. Hani İbn Haldun'un bir sözü var ya, devletler de tıpkı insanlar gibi doğar, büyür, yaşlanır ve ölürler. İşte şu an bunu yaşıyoruz. Üstelik karşı sokaktan Çin adında cebi dolu ve son derece iddialı yeni bir rakip sahaya iniyor. İşte tam bu güç savaşının ortasında ne eski patrona ne de yeni zengine boyun eğen, kendi kurallarını kendi yazan bölgesel ağır toplar ve kilit ülkeler oyunu kökünden değiştirmeye başladı. Biz bunlara bugünün orta güçleri diyoruz. Yani bulunduğu bölgede söz sahibi olan ülkeler. Tek bir formaya bağlı kalmak istemiyorlar artık. Çıkarları neredeyse dümeni de oraya kırıyorlar. Sabah Amerika ile omuz omuza askeri tatbikata çıkıp akşamına Rusya ile masaya oturup anlaşma imzalayabiliyorlar. Biz buna tam anlamıyla her masada olmak diyoruz. Orta gücü de sınıflandırırken literatürde ikiye ayırabiliriz belki. Daha geleneksel orta güçlerden bahsedilir literatürde. İşte Kanada'yı, Avustralya'yı veya işte Kuzey Avrupa ülkelerini, İskandinav ülkelerini geleneksel orta güçler olarak söyleyebiliriz. Bunlar zaten işte İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan liberal düzenden faydalanan müreffeh devletler olarak ortaya çıkıyor ve bunlar statükocu zaten. İkinci olarak ise daha yükselen orta güçler, Türkiye'nin de içinde yer aldığı işte Brezilya, Hindistan, Endonezya, Güney Afrika gibi ülkelerin koyulabileceği kategoride ise bu devletler mevcut liberal düzenin kurumların işte BM veya BM Güvenlik Konseyi gibi kurumların sorunlarına dair eleştirileri olan uluslararası sistemde daha fazla yer kaplamaya ve kendi taleplerini öne çıkarmaya çalışan devletler. Ama statüko içerisinde yani sistemi tamamen kırmaktan öte sistemi reforme etmek için mücadele eden veya taleplerini dile getiren devletler ki Türkiye'nin bu dünya 5'ten büyüktür söylemi tam da bunu işaret eden bir söylem olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bunları artık çok kutuplu bir dünyadayız şeklinde okumamak lazım. Çünkü bugünlerde herkes televizyonlara çıkıp artık çok kutuplu bir dünyada izlemeyi çok seviyor. Ama işin aslı pek de öyle değil. Gücün birkaç büyük devlet arasında dengeli bir şekilde paylaşıldığı o istikrarlı çok kutupluluk fikri şimdilik sadece bir hedeften ibaret. İşin aslına bakarsak dünya hala tek kutuplu ve o tek kutbun yani mahallenin tek patronunun adı hala Amerika. Bugün yaşadığımız tüm bu kaos, savaşlar ve küresel belirsizlikler yeni bir gücün Amerika'yı tahtından etmesinden kaynaklanmıyor. Asıl mesele eski düzenin yıkılmaya başlaması ama yerine yenisinin henüz kurulamaması. Açıkçası hani aslında dünya hala tek kutuplu. Tek kutuplu dünya düzeninin ama istikrarlı bir şekilde erozyona uğradığı ve aslında çok kutuplu veya çok merkezli bir yapının yükselişe geçtiği bir köklü bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Biz aslında yaşadığımız tüm istikrarsızlıklar ve belirsizlikler ve işte bu küresel sistemdeki sorunların sebebi de tam da bu dönüşümden, bu bir şeyin yıkılıp aslında yerine yeni bir şeyin kurulmamasından ortaya çıkan bir kaos durumunu açıkçası açıklıyor. Peki neden hala dünya tek kutuplu diyoruz? Çünkü gücün matematiği hala tek bir adresi gösteriyor. Amerika'nın savunma bütçesi kendinden sonraki 10 ülkenin toplamını aşıyor. Çin sadece kendi mahallesinde gövde gösterisi yaparken Amerika uçak gemileri ve başka ülkelerdeki üsleriyle dünyanın her yerine anında güç yığabilen tek ülke. Küresel ticaretin kalbi hala dolarla atıyor. Para transfer sistemi SWIFT'in de anahtarı onlarda. Geleceği şekillendiren teknoloji devlerinin gücünü de hesaba katınca Amerika'nın tek bir yaptırımla bir ülkeyi sistemden dışlayıp neredeyse fişini çekme kapasitesine bugün dünyada yaklaşabilen yok. Ama başka tartışmaları da görmeniz açısından olaylara farklı pencerelerden bakanlar da var. Mesela şu anki duruma kutupsuzluk da diyorlar. Kasabanın şerifi artık tam olarak yok. Hiçbir aktör masaya yumruğunu vurup düzeni tek başına sağlayamıyor. Bugün Orta Doğu veya Kızıldeniz'de yaşananlara bakalım. Amerika, Çin veya Rusya gibi büyük güçler artık istedikleri gibi oyun kurup kendi iradelerini net şekilde dayatamıyorlar. Onların otorite kuramadığı bu büyük boşlukta bölgesel aktörler kendi alanlarını oluşturup inisiyatifi ele alıyor. Devletler haricinde devlet dışı dediğimiz aktörler de bu konuda önemli gözden kaçsa da. Mesela Heyetü Tahrirüş Şam dediğimiz muhaliflerden oluşan yapı bugün Suriye'de devlet oldu. Aynı şekilde Taliban Afganistan'da devlet oldu. Husiler dünya ticaretinin %12'sinin geçtiği Babül Mendeb'i kapatmakla tehdit edebiliyor. Bazıları bunları Amerika'nın oyunları veya projeleri olarak adlandırsa da aslında bu yapıları sahanın gerçekliğinden çıkan oluşumlar olarak okuyabiliriz. Yani tabloyu 3'e bölerek okumak en doğrusu.
Birincisi, sistemi tek bir devletin domine ettiği o tek kutuplu Amerikan hegemonyası dönemi sürse de yavaş yavaş sendeliyor. İkincisi, gücün birkaç büyük ülke arasında dengelendiği o çok kutuplu dünya söylemi kulağa hoş gelse de sahadaki güç dağılımı son derece dengesiz ve asimetrik. Üçüncüsü ve en önemlisi, şu an içinde yaşadığımız asıl gerçeklik tam bir kutupsuzluk hali. Ortada düzeni sağlayacak nihai bir otorite kalmadı ve ortaya çıkan bu boşlukta her bölgesel aktör kendi oyununu kurup kendi kurallarını baştan yazabiliyor veya yazmaya çalışıyor. İşte bu yükselen bölgesel güçlerin büyük devlerin arasındaki kavgada ezilmeden ayakta kalabilmek için kullandığı çok zekice bir taktik var. Siyaset bilimciler buna iki seviyeli oyun diyor. Aslında bu aynı anda iki farklı satranç tahtasında oynamaya benziyor. Devleti yönetenler bir yandan dışarıdaki kurtlar sofrasında pazarlık ederken diğer yandan içerideki halkı, meclisi ve kamuoyunu ikna etmek zorunda. Karşılarındaki büyük güce de bu arada şunu diyorlar: ben senin bu istediğini yaparım ama içeride benim halkım bunu asla kabul etmez. Beni köşeye sıkıştırma. Böylece kendilerine manevra alanı açıyorlar. Peki bu manevraları yaparken masadaki cephaneliklerinde hangi silahlar mevcut? 3 temel kuralları var. Birincisi stratejik özellik, yani kendi göbeğini kendi kesmek. En basit tabirle başkalarının eline, parasına ya da silahına muhtaç olmamak. Sana dışarıdan dikte edilen kararlara hayır diyebilme gücü. Türkiye'nin savunma sanayisindeki hamleleri bunun en canlı örneği. Eskiden paranla bile alamadığın, kapısında beklediğin sistemler varken bugün kendi İHA'nı, SİHA'nı, mühimmatını üreterek dışarıya olan göbek bağını kesiyorsun. Bu sayede masaya oturduğunda kimse sana şantaj yapamıyor. Kendi ulusal çıkarlarını aslanlar gibi savunabiliyorsun. Suriye İç Savaşı'nda ABD'nin müdahalede bulunmayışı, hatta işte Obama'nın o meşhur kırmızı çizgisine rağmen, işte kimyasal silahların kullanmasını kırmızı çizgi olarak söylemesine rağmen müdahalede bulunmayışı, sonra işte Suriye kaynaklı uluslararası terörizm ve kitlesel göçlerin yaşanması Türkiye'ye çok büyük maliyetler üretmişti ve ABD bizi tamamen yalnız bırakmıştı. Tamamen krizden kendini soyutlamaya çalışmıştı. Eski geleneksel yapı sisteme bağımlı kalıp korunalım derken yeni Türkiye inisiyatif ve risk alan proaktif bir kimliğe büründü. Kendi ürettiğimiz İHA'larla Suriye'de, Libya'da ve Azerbaycan'da başkalarının bizim adımıza karar vermesini beklemek yerine kendi sert gücümüzle sahaya inip oyun kurduk. İkincisi riskten korunmak, yumurtaları aynı sepete koymamak. Bu kural o büyük abilerin kavgasına kurban gitmemek için uygulanan bir hayatta kalma refleksi sayılır. Yani hiçbir büyük güce körü körüne bağlanmamak, bütün umudunu tek bir ülkeye bağlamamak. Bunu yaparak ekonomini, güvenliğini ve ticaretini çeşitlendirirsin. Batı ile ilişkilerini sürdürürken arka kapıdan Asya ile Körfez ülkeleriyle de iş tutarsın. Amaç şudur: yarın öbür gün Amerika veya Avrupa sana kapıyı kapatırsa gidecek başka bir sokağın açık bir penceren olsun. Üçüncüsü çoklu hizalanma. Herkesle konuşan ama kimseye biat etmeyen. Eskiden bir kampa girer, diğer kampa düşman olurdunuz. Artık öyle değil. Çoklu hizalanma, sabah Brüksel'de NATO toplantısında batılı müttefiklerle güvenlik stratejisi konuşup ertesi gün Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde Asya devleriyle ticaret anlaşması yapabilmek. Bunu yaptığınızda artık sadece sistemin basit bir parçası olmaktan çıkarsınız. Devlerin birbirini tarttığı o büyük terazide dengeyi belirleyen o ağırlık haline gelirsiniz. Mesela Astana süreci Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak Rusya'yla ve İran'la masaya oturup belirli bir çatışma çözümü veya işte barış mekanizması, ateşkes mekanizması kurması için bu açıdan kritikti. Yani sadece NATO'nun bizi koruyacağına, ABD'nin bizi koruyacağına dair bir güven duymaktan öte veya her şeyimizi oraya yaslamaktan öte işte Astana süreci veya Rusya'yla farklı bir ilişki dinamiği kurmak gibi farklı ilişkilere, farklı ittifak modellerine de geçerek Türkiye kendi güvenliğini sağlamaya çalıştı. Dolayısıyla bu belirsizlik durumu ülkeleri bu şekilde hayatta kalmaya doğru zorlayan veya hayatta kalma stratejileri üretmeye zorlayan bir şeye doğru itiyor. Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika'nın tam kesiştiği o sıfır noktasında. Boğazların anahtarı bizim elimizde. Doğu Akdeniz'i kontrol ediyoruz ve Körfez'le Hazar'ın enerji yataklarına sadece bir adım mesafedeyiz. Türkiye'nin dünyada ağırlığı olan bir orta güç olmasının temeli işte bu coğrafyaya dayanıyor. 1991'deki Körfez Savaşı, 2003'te Amerika'nın Irak işgali, bitmek bilmeyen İran nükleer krizi, Suriye İç Savaşı, 90'lı yıllarda Balkanlar ve Kafkasya'daki çatışmalar ve son olarak Karadeniz'in hemen karşısındaki Ukrayna Savaşı. Bu ateş çemberi yıllarca bize çok fazla güvenlik riski ve baş ağrısı getirdi. Ancak madalyonun diğer yüzünde küresel devlerin bize olan ihtiyacını zirveye taşıyarak Türkiye'ye çok büyük fırsatlar sundu.
Sadece biz değiliz elbet. Dünyanın diğer bölgelerindeki yükselen güçler de kendi tarzlarıyla bu yeni düzende köşe kapmaca oynuyor. Mesela Hindistan. Bir taraftan Batı ile masaya oturup en son teknoloji yatırımlarını ülkesine çekerken diğer taraftan Doğu bloğuyla el sıkışıp jeopolitik ağırlığını artırıyor. İçerideki kalabalık nüfusunu ve popülist siyasetini dışarıdaki kimseye tam anlamıyla teslim olmamak için bir zırh olarak kullanıyor. Bir diğer örnek Brezilya. Kendisini gelişmekte olan küresel güneyin sesi olarak konumluyor. İklim krizi gibi küresel konularda liderliği oynuyor. Endonezya ise çok akıllıca siyaset dengesi kuruyor. 280 milyon nüfusu ve güçlü ekonomisiyle Güneydoğu Asya'nın büyüklerinden. Bulunduğu bu bölgesel birliği büyük devlerin ezici rekabetine karşı çok sağlam bir diplomatik kalkan olarak kullanıyor. Dünyanın en keskin krizlerinde arabulucu rolüyle küresel güneyin gür sesi olurken tam olarak ne Washington'a ne de Pekin'e biat ediyor. Taraf seçmek yerine bağımsız ve aktif bir dış politika izleyerek küresel satranç tahtasında Asyalı bir orta gücün ağırlığını nasıl koyması gerektiğinin dersini veriyor. Geçenki Antalya Diplomasi Forumu'nda yaşananlar aslında deminden beri konuştuğumuz bu yükselen güçlerin tam olarak ete kemiğe bürünmüş haliydi. Asya Pasifik'ten Latin Amerika'ya kadar dünyadaki tüm krizler 3 gün boyunca burada konuşuldu. Dünyanın kilitlendiği bir dönemde diplomasinin nabzı Türkiye'de attı. Zirvede konuşulan en önemli konulardan biri şuydu: Amerika bu kadar kendi başına buyruk hareket edip devletleri hiçe sayarken biz ne yapacağız? Özellikle Trump'ın ikinci dönemindeki öngörülemez tavırları ve İsrail'le birlikte İran'a başlattıkları savaş bardağı taşıran son damla oldu. ABD'nin bu tavırları geleneksel müttefiklerinde veya hatta düşmanlarında bile bir güven bunalımı üretiyor. Yani ABD'nin ne yapacağına veya ne yapmayacağına güveniniz artık ortadan kalkmış oluyor. ABD ile müttefik olan ülkeler ABD'nin kendilerini korumayacağını veya bazı maliyetleri üstlenmeyeceğini fark ediyorlar ve bir güven bunalımı yaşıyorlar. Üstelik bu savaş küresel ekonomiyi sarsmakla kalmayarak Amerika'nın bölgedeki müttefiklerini de hedef tahtasına oturttu. Ürdün Dışişleri Bakanı'nın engellemeye çalıştığımız bir savaşta hiç yoktan İran'ın hedefi haline geldik isyanı bölgedeki bıkkınlığın en net özetiydi. Bu durumda bu ülkeleri, bu örnekte de Türkiye'de gördüğümüz gibi bu boşlukları doldurmaya, daha müdahaleci olmaya ve stratejik otonomisini sağlayarak kendine bağımsız bir dış politika yürütmeye doğru ittiğini görüyoruz. Bu da işte dediğim gibi daha proaktif, askeri güç kullanımında öne çıktığı bir stratejiyi ortaya çıkarıyor bir noktada. İşte tam bu noktada Türkiye'nin savunduğu tez sahneye çıktı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu bölge bir kurtarıcı beklemeye devam ederse sorunlarla sonsuza kadar boğuşuruz sözü aslında bölgesel sorunları artık biz sahiplenmeliyiz. Dışarıdan gelenlere bel bağlamayalım anlamına geliyor. Hatta büyük güçlerin dolduramadığı boşlukta orta güçler bir araya gelerek sadece ikili ilişkilerde değil, küresel sorunları çözmede dayanışma içerisinde olabilir. Küresel sorunlar bu ülkelerin eliyle şekillenebilir dedi. Bölge ülkeleri ise bu kibirle ve belirsizlikle tek başlarına baş edemeyeceklerini bildikleri için bir araya gelmeye başladı bile. Zirvenin arka planında Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan Dışişleri Bakanlarının işbirliğini derinleştirmek için özel bir toplantı yapması, bu ortak güçlerin Amerika'ya karşı alternatif bir dayanışma oluşturma çabasının en somut adımıydı. Batı basını hemen acaba yeni bir askeri ittifak mı kuruluyor diye telaşlansa da Hakan Fidan noktayı şöyle koymuştu: biz kimseye karşı cephe kurmuyoruz. Amacımız bölgemizin sorunlarını gerçekçi bir gündemle kendi içimizde çözmek. Bu oldukça yanlış bir politika olacaktır. Dolayısıyla stratejik otonomi, yerli savunma sanayi ve artık kendi kendine yetebilmek, hem askeri olarak hem diplomatik, siyasi olarak kendi kendine yetebilmenin öne çıktığı ve dolayısıyla da ülkelerin kendi kendine yetebilen müttefikler aramaya da çalıştığı bir nokta oluşturuyor. Ancak yine de Amerika şimdilik bölge için hala vazgeçilmez bir güç. Fakat aynı zamanda baskıcı ve tamamen sağ solu belli olmayan bir aktör. Hem onsuz yapamayıp hem de onun bu tutarsızlığıyla nasıl başa çıkılacağı, ülkelerin önümüzdeki süreçte çözeceği en zorlu bulmaca olacak. Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alma girişimi ve orada yaşanan enerji şantajı alternatif yolların ne kadar hayati olduğunu hepimize gösterdi. Türkiye burada bizzat merkezin kendisi olarak masaya çıkıyor. Canlandırılması planlanan Osmanlı'nın son projelerinden Hicaz Demiryolu buna örnek. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır ve belki gelecekte daha da genişleyecek olan bu muhtemel ittifak ilişkilerinin, askeri işbirliği ilişkilerinin, ABD'nin tavrının belirsizliği, işte Çin'in bölgedeki varlığının veya küresel rekabetteki varlığının ne kadar olup olmadığı, Rusya'nın Ukrayna Savaşı sonrası ne kadar uluslararası sistemde var olacağı, ne kadar gücünün geçeceği vesaire gibi belirsizlikler sebebiyle yavaş ilerlediğini görüyoruz. Bu yavaş ilerleme sebebiyle de mevcutta o acil güvenlik ihtiyacını bu ülkelerin tam anlamıyla karşılayamadığını açıkçası söylüyoruz. Ancak bu demek değil ki eski sistem, dediğim gibi hemen hızlıca
yıkılıyor veya yeni bir düzen kuruluyor. Yani Türkiye NATO üyesi olmaya devam edecek. NATO yıkılana kadar Türkiye bir şekilde NATO'nun parçası olacak. Ancak Türkiye sadece tüm güvenliğini NATO'ya ve ABD'nin kendisini korumasına havale ederse, tıpkı Soğuk Savaş'ta olduğu gibi, bu oldukça yanlış bir politika olacaktır. Dünyanın çivisi çıkmış durumda ve eski kurallar artık işlemiyor. Uluslararası siyasette belirsizlik kalıcı bir sistem haline geldi. Güvenliği, işbirliklerini ve kimin kiminle ittifak kuracağını belirleyen eski düzen zayıflıyor ama yerine yeni bir şey de henüz konulabilmiş değil. O küresel belirsizlik ve uluslararası sistemin yıkıldığı düzen ortamındayken artık orta güçlerin böyle kendilerini tek bir ittifak sistemine dayandırıp oradan dış politikayı alıp, işte oradan güvenliği alıp, oradan ekonomik desteği alıp devam ettiği bir düzenden ziyade bunların her birini farklı müttefiklerle veya mümkünse kendilerini kendi başlarına yapabildikleri bir düzeni ortaya çıkarmaya çalıştıklarını görüyoruz. İşte böyle bir kaos ortamında devletler yönün belli olmadığı bu yolda kendilerine bir stratejik pusula arıyorlar. Artık bu ülkeler, başta Türkiye olmak üzere, kendi dış politikalarını, kendi bağımsız stratejik otonomisini sağlamaya çalıştığı durumu ortaya çıkarmaya çalışırken ABD ile çeliştiği durumlarda bunun ABD'yi dinlemek yerine kendi çıkarları ve kendi politik önceliklerini devam ettirme yoluna gidiyorlar. Dediğim gibi farklı sistemlerde bu yola gitmeyebilirlerdi. Ancak günümüzde artık bu belirsizlik döneminde her ülke kendi kaderini tayin etmeye çalışıyor bu noktada. Dolayısıyla burada belki hani şöyle bir benzetme yapabiliriz. Hani menüde yer almak yerine, büyük güçlerin mücadelesinde bir aparat, bir piyon olmak yerine artık masada oturmayı, masada bir koltuğa sahip olmayı bu orta güçler tercih ediyor diyebiliriz. Artık dışarıdan bir kurtarıcı bekleme devri tamamen kapandı. Orta güçlerin de kendi coğrafyalarına sahip çıkması zorunlu hale geldi.